Tekrardan herkese merhaba. Bu videoda Honda PCX Deluxe modelinin 12.000 kilometre kullanıcı yorumundan bahsedeceğim size. Kendi şahsi motorum, kuryelikte kullanıyorum. Bu zamana kadar nelerle karşılaştım, başıma ne geldi, sıkıntı problem çıkardı mı bunlardan bahsedeyim. Şimdi bu zamana kadar kuryelikte hep Çin malı motorlar kullandım. Sürekli arıza yapıyordu, sürekli sorunlar yaşıyordum. Yok kayış kopartıyordu haftada bir, işte neden varyatörden kaynaklanıyor gibi. Ama bu süreç böyle ilerledi. Arkası sırf kampana diye almıyordum ve en sonunda disk modeli geldi aldım. Şu ana kadar 12.000 kilometre boyunca hiçbir problem, sıkıntı yaşamadım. Gerekirse bu geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gittim. Onun da videosunu yayınlayacağım haftaya. Birkaç gün sonra gelecektir. Kanalı takipte kalıp abone olursanız o videoları da görürsünüz. İşte tek depo kaç kilometre gitti, 1 litre yakıtla kaç kilometre yol gitti. Bunların hepsi mevcut o videoda. Buraya geldiğimizde ilk önce şunu söyleyeyim size. 12.000 kullanıcı yorumunda ya öyle herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Genelde aldığım sorular şuydu. Niye NMAX değil de Honda PCX sorusu çok geldi. Çünkü aralarında fazla bir fiyat farkı da yoktu gerçi. Şimdi bunu şöyle anlatmak istiyorum. Bana sorarsanız Honda PCX ile NMAX arasındaki fark şu. NMAX şehrin hırçın çocuğu. Ama Honda PCX oturaklı, sakin huylu bir motor. Rahat, konforlu. Gazı açıyorsun sakin sakin ilerliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. NMAX öyle değil. NMAX'te gazı açıyorsun motor fırlıyor gidiyor altından. Ondan sonra ne bileyim. Yani böyle çok aksiyon gerektiren bir motor. Hırçın bir motor olduğu için amacım Honda PCX'te. Bir de yaşımız da artık geldi 36-37 yaşına. Bu saatten sonra bizim atraksiyonlarla bunlarla işimiz olmadığı için Honda PCX hem konforu daha rahat, konforlu bir motor. Zaten arıza konusunda arızasız bir motor olarak bilinmekte. Bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Şu an 12.000 kilometredeyiz. 30.000 kilometreye geldiğimde de hala aynı motoru kullanıyorsam, yine bunu sürüyorsam tekrardan bir 30 binlik videosunu çekeceğim. Bu kanalda da şöyle bir şey planlıyorum. Haftada bir gün gittiğim yerlerin, bölgelerin videolarını paylaşacağım. Anı olarak kendime biriktireceğim. Yani bu benim için bir anı olacak. PCX'te bakalım 12.000'e geldik. Bundan sonrası da nasiptir. Kaç kilometrelere gideriz Allah biliyor. Ben gayet memnunum her şeyinden. 12.000 kullanıcı yorumunda kısa kesmek gerekiyorsa şöyle bir şey var. Abi bu videoları uzatmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Motor arıza çıkartır, problem olur, neresinde problem olduğunu anlatırız. Eyvallah video uzar. Servisten bahsedeyim çünkü yorumlarda gelecektir abi 12.000 kilometre kullandın da işte servisten bahsetmemişin diyecek olanlara bakımlardan bahsetmek istiyorum. Bakımlarda ilk 1000 kilometrede rodaj bakımı vardır. Rodaj bakımında şöyle bir şey. 1000 kilometrede gittiğimde yağını değiştirdiler. Genel temizliklerini yaptılar ve tamam dediler. 940 lira bir ücret ödedim. İkinci bakım 6000 kilometredeydi ve 6000 kilometrede bakıma gittim. 6000 kilometrede bakıma gittiğimde çocuk dedi abi sadece yağ değişecek dedi. Arkasından bilgisayara işlediğinde bilgisayardan çıkanlar yağ değişimi, hava filtresi kontrolü ve sibop ayarlarıydı. Bunlar için sibop ayarıyla kontroller için herhangi bir ücret yansıtmıyorlar. Zaten servis ücreti yazıyorlar girmede 500 lira mı 600 lira mı ne. Yağ ücretini aldı yine bir 1000 lira bir ücret ödedim. Fakat 12.000 kilometrelik bakıma gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Yağı değişecekti, hava filtresi kontrol edilecekti, genel kontroller olacaktı. Fakat Honda'da şöyle bir şey var. Honda diyor ki benim motorumu kullanıyorsan yolda kalmazsın, seni yolda bırakmayacak tarzda yaparım. Ve bilgisayarda çıkanlar, buji değişmesi gerekiyor, hava filtresinin değişmesi gerekiyor. Aynı zamanda fren kontrolleri, hidrolik kontrolleri, sıvı kontrolleri ve yağı değişmesi gerekiyor. Şimdi bana sordular. Dediler ki bujinin değişmesi çıkıyor. Değiştirelim mi? Bunları sana soruyorlar.
Ha, ister değiştir ister değişme, sana kalmış bir şey, ama değiştirmezsen, sıkıntı yaşarsan da senden bir yazı alıyorlar, sorumluluk bizde değildir gibi. Ama ben de kuryelik yaptığım için, sorun yaşamamak istediğim için değişmesini istedim. Bunun ücreti de biraz tuzluydu. Yapılan işlemi anlatayım, arkasından ücretini söyleyeyim size. Yağ değişti, hava filtresi değişti, fren balataları kontrol edildi ama değişmedi. Buji değişti. Bunların hepsinin ücreti 5.300 lira falan çıktı. Bizim Trendyol Go'da indirim olduğu için bunu 4.300'e indirdiler. 4.300 lira ödedim. Diğer bakım 18.000'de. 18.000'de de bakıma götürdükten sonra yine kısa bir video çekerim. Bunu sizinle paylaşırım. Kayışını sordum. Peki dedim, bunun kayışı ne zaman değişecek dedim. Dediler ki 20.000 kilometreden sonra değişecek dediler. 12.000 kullanıcı yorumu bu. Şu anda 12.000'i zaten yeni tamamladık. Siz de gördünüz, bir 200 kilometre geçmişiz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Memnun olurum. Kanalımızda videolar yayınlanmaya devam edecek. Bundan sonraki videolarımız PCX Deluxe ile uzun yol videolarımız. Tekrardan ara ara yine bir sorunla karşılaşırsam videoları ara ara yine paylaşırım. İnşallah karşılaşmayız ki zannetmiyorum karşılaşacağımı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.